Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir King Shot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugünkü videomuzda size arena hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Arenada neler yapmanız gerekiyor ve arenanın püf noktalarını anlatacağım. Bu videom daha çok para yatırmayan ya da düşük yatırımcı oyuncular için bir rehber olacaktır. Ama aynı zamanda videonun ortasında ya da sonunda da balina arkadaşlar ve yüksek yatırımlı arkadaşlar için de birkaç tane özel taktiğim var. Onları da size anlatacağım. İlk başta arenada geçerli olan şeyleri söyleyeyim. Arenaya 5 tane kahraman gönderebiliyoruz arkadaşlar. 5 tane kahraman koyabiliyoruz. Burada bu kahramanlarımızın yıldızı yani 4 yıldız olması, 3 yıldız olması, 5 yıldız olması bu kahramanlarımızı güçlendiriyor. Yıldızı ne kadar yüksekse o kadar saldırı savunma kazanıyorlar. Bir kahramanı 4 yıldız yaptığınız anda bu kahramanların son yeteneklerini aktif edebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar bu kahramanların üstündeki donanımlar çok değerli. Üstündeki donanımlar yüksekse genelde rakibinize kıyasla daha güçlü oluyorsunuz ve kazanabiliyorsunuz. Bizim oyundaki önceliğimiz ilk 3 ana kahramanımız. Bir tane piyade, bir tane okçu, bir tane süvari oluyor. Ama arena içinde artık ne kullanıyorsanız bir piyade, bir süvari ya da bir tane okçu içinde donanım yükseltiyoruz ama kesinlikle çekiçlerimizi kullanmıyoruz. Çünkü arena bizim için her zaman ikinci planda. Arenada maalesef düşük yatırımlı oyuncular yüksek sıralamalara çıkamıyorlar ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şimdi size burada anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi şu. Dediğim gibi kahraman yıldızları etkilidir. Bunların yetenekleri etkilidir ve kahramanların donanımları etkilidir. Akademi, şef donanımları, şef tılsımları bunlar arenada bir işe yaramaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece size saydığım şeyler işe yarıyor. İkinci olarak da bu kahramanların seviyeleri işe yarar. Bunları 80 seviyeye getirdiğimizde çok iyi oluyor. Ama bir seviye eşiğimiz var. Hemen size onu göstermek istiyorum. Bilerek ben burada bir kahraman sıfırladım. Bu arada tatbikat kampı ya da burada seviye sıfırlama bu konularla alakalı bilginiz olduğunu düşünüyorum ama eğer bilginiz yoksa videonun altına yorumlara yazarsanız sadece burasıyla alakalı detaylı bir videoda çekebilirim. Şimdi burada size önemli vereceğim bilgimiz şu. Howard'ı girdiğimizde seviye 6 olduğunu görüyorsunuz. Sol tarafta eşlikçiler var. Buradaki eşlikçilerimiz şu anlama geliyor. Fetih'teki eşlikçisi ya da arenada bu kahramanların arkasında askerler oluyor ya arkadaşlar yanında önünde. Tamamen eşlikçi dediği bu. Seviye 6'da 3 tane yanında asker olacakmış. Bunu yükselttiğinizde eşlikçiler de artıyor ama 10 seviyeye geldiğinde 4 oldu. Şimdi hızlıca bunu yükseltiyorum. 5 oldu. 6, 7, 8, 9 oldu. Eşlikçi sayısı maksimum 10'dur. Maksimum 10 eşlikçi sayısına da seviye 70'te ulaşırsınız arkadaşlar. Yani bu mantıkta şu şekilde yapabilirsiniz. Kahramanlarınızın seviyesini yükseltirken ilk 5 kahramanınızı 70 yapın. Sonrasında bırakın. İlk 3 kahramanınızı 80'e götürün. İlk 5 kahraman 70 olduktan sonra arenada maksimum faydayı sağlar. Sizin için tüm kahramanları arenada en yüksek seviyede kullanabilirsiniz. O yüzden bizim için maksimum eşik 70 olduktan sonra 1, 2, 3 ana kahramanınızı seçiyorsunuz. Bir tane piyade, bir tane okçu, bir tane süvari. Sonra geri kalanları yavaş yavaş zaten 80 seviyeye getirirsiniz. İlk trik ve ilk püf noktamız buydu. Umarım işinize yarar. Şimdi arena kısmına geçelim. Arenadaki en değerli şey başka videolarda illaki görmüşsünüzdür ya da başka rehber kanallarında falan görmüşsünüzdür. Gece 3'te sıfırlanma geliyor arkadaşlar. Ne kadar geç yaparsanız, ne kadar sıfırlanmaya yakın oynarsanız arenayı o kadar yüksek sıralarda olursunuz. Çünkü mantığı tamamen şu şekilde işliyor. Siz diyelim ki birine saldırdınız, ilk 5'e 10'a girdiniz. Ama arenanın sıfırlanmasına henüz 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat var diyelim. Ee, Aşağıdaki oyuncular gece yatmadan önce, tam etkinlik sıfırlanmadan önce, arena sıfırlanmadan önce eğer gelip size saldırı atarlarsa sizin puanınız düşecek ve aşağı sıralara geleceksiniz. Burada siz birine saldırı yaparsanız, kaybederseniz puanınız düşmez. Ama savunmadayken bir size saldırı atarsa arkadaşlar ve kaybederseniz buradaki yıldız puanlarınız, arena puanlarınız düşer, bilginiz olsun. Genel olarak arenada saldırırken kendinizden zayıf kişileri seçmeye dikkat edin. Oyunun ilk başlarında arenada sıralamaya girmek biraz daha kolaydır. Ama ileride artık sunucu birleşimleri oluyor.
Mesela burada 67. sunucu, 69, 66. Artık bu birleşimler olduktan sonra arenada maalesef düşük yatırımlı oyuncuların sıralamaya girmesi biraz daha zor oluyor. O yüzden ne kadar geç yaparsanız o kadar iyi. Bir taktiğimiz buydu. Şimdi ikinci önemli olan şey şu. Ben genelde sıfırlanma olmadan, sunucu yenilenmeden 1 dakika, 1,5 dakika önce giriyorum ve burada mücadele edeceğim. Günlük 5 tane hakkım var. Ben 4 tanesini kullandım. Bunun 5 tane hakta 2100 elmasa satın alabiliyorsunuz. Ben bunu düşük yatırımlı oyunculara çok tavsiye etmiyorum. Ben genelde şöyle yapıyorum. Oyunun yenileceği gün, haftanın biteceği gün, pazar günü 5 tane ekstra hak alıyorum. Toplam 10 hak kullanıyorum. Bir de ertesi gün, pazartesi günü 5 hak daha satın alıyorum arkadaşlar. Toplam 10 hakkımı o şekilde kullanıyorum. Yani haftada 2 kere sadece 5 hak satın alıp toplam 4200 elmas buraya vermiş oluyorum. Zaten yüksek sıralamalara giremiyorsanız buraya elmas vermenin bir mantığı yok. Elmasınız boşa gitmesin. Ama siz orta yatırımlı bir oyuncuysanız ve sürekli ilk 10'a, ilk 5'e girebiliyorsanız elmasınızı harcayabilirsiniz. Ama sizin için elmas birikmesi zorsa elması benim yaptığım gibi sadece 2 gün kullanabilirsiniz. Diğer önemli bir taktiğimiz ve konuysa mesela ben bu en üstteki arkadaşa saldırmak istiyorum. Buraya zaten baktığınızda en yukarıdaki kişi size en yüksek yıldız verir. Her zaman kazanabileceğiniz ve daha yüksek arena puanı olan kişilere saldırıp daha yüksek yıldızlar elde etmeye çalışın. Şimdi bu arkadaşa saldırdığımızda böyle bir saldırı düzenim var. Güçlüyüm. Büyük ihtimalle kazanacağım. Ama arenanın bitmesine 30 saniye 1 dakika kaldı. Savaşa başladım arkadaşlar. Bunu x2 yaptım, hızlandırdım ama hemen bunu durdurup geri çekil dediğimde zaferi görüyorsunuz. Herhangi bir savaşı izleyip bekleme süresi kaybetmiyorum. Zaman kaybetmiyorum. Hemen çıkıyorum. Yenisine giriyorum. Aynı şekilde geri çekil yaptığımda kazandıysam zafer, kaybettiysem mağlubiyet diye ekranda yazı çıkacaktır. Bu da sizi bayağı öne götürür. Zamanınız boşa gitmemiş olur. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın %80'i kanalıma abone olmayan kişiler tarafından izleniyor. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videonun altına sizin için çekmemi istediğiniz videolar varsa, konular varsa lütfen yazın. Hepsini tek tek not alıyorum ve sırayla çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sıradaki en önemli trik noktalardan bir tanesine gelin. Savaşa girdiğinizde belki daha önce fark etmemişsinizdir. Burayı yavaşlattığım anda şu sağ taraftaki ilk kahramana baktığınızda ilk bu hasar alır arkadaşlar. İlk her zaman kendi tarafındaki kişilerin sağ tarafındaki kahramana sarılır. O yüzden diziliminizi ona göre yapmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi onun da sağ tarafındaki kişiler ilk hasar aldı. Bende de ilk sağ tarafta dizilimdeki hasar aldı. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Mantığımız buna göre ilerliyorsa. Şimdi diyelim ki savaşacağız. Benim burada arkaya 2 tane okçu koydum. Bir tane süvari, öne de 2 tane piyade koymak istiyorum. Bu şekilde arkaya 2 tane okçuyu yan yana koymayın arkadaşlar. Çünkü rakibinizde eğer alan hasarı vuran yeteneği bir tane olan kahraman varsa arka tarafa alan hasarı vurduğu zaman 2 tane yan yana olan okçu ikisi de hasar alır. Genelde böyle durumlar için böyle ortaya bir tane süvari koyabilirsiniz. Arkadaki hasar birimlerinizi yan yana koymayın. Dikkat edin, alan hasarından kaçınmaya çalışın. Öyle rakipler görürsünüz de siz de onun tam karşısına alan hasarı vuran kahramanınızı koyup orada öne geçebilirsiniz. İkinci olarak söyleyebileceğim bir şey, arka tarafta da aynı şekilde işliyor. Burada sağ taraftaki bu piyademiz hasarı alacak. Diyelim ki ön hat öldü. Ön hat öldükten sonra bunlar ilerlediğinde gelip ortaya ya da sol taraftaki bu kahramana vurmayacaklar. Tekrar sağ taraftaki buna vuracaklar. Yani siz elinizdeki en güçlü hasar veren birimi, üstüne kahraman donanımı koyduğunuz okçuyu sağ tarafa koymayın. Genelde sol tarafa koyun ki savaşta en uzun yaşayan o olsun ve hasar vermeye devam etsin arkadaşlar. Bu tarz arena taktiklerimiz mevcut ama bunun dışında çok fazla yapıp ekleyebileceğimiz maalesef bir şey yok. Kahramanlar konusuna gelirsek genelde oyunun başında zaten Zoe'miz olmuyor. Bu kahramanımız olmuyor. Ben bu kahramanı çok seviyorum. Genelde arenada kullanmıyorlar ama iyileştirmeye yarıyor ve bayağı işlevsel olduğunu düşünüyorum. Oyunun başında bu kahramanı kullanabilirsiniz. Dizilim konusunda çok fazla şey var. Hangi kahramanları koyalım, hangi kahramanları dizelim? Arkadaşlar bunun cevabını en iyi siz biliyorsunuz. Çünkü haftanın her günü 10 tane arena yapabiliyorsunuz. Sürekli olarak deneyin. Elinizdeki kahramanları keşifte deneyebilirsiniz, seferde deneyebilirsiniz.
Ama sonrasında en iyi kahramanlarınızı siz bulacaksınız. Elinize koyduğunuz 3 tane kahraman donanımlıyı doğru bir şekilde dizmeye çalışın. Rakibinizi analiz edin. Önce kimi öldürmeniz gerekiyor, yeteneklerine, onun karşısına hasar kahramanlarınızı koymaya özen gösterin. Şimdi yüksek yatırımlı ve balina oyuncular için ya da bu taktiği oyunun ilerleyen zamanlarında sizin de böyle iki tane piyadeniz olursa kullanabileceğiniz bir taktik söyleyeceğim. Genelde Amadeus olan kişiler, şu an bizde Amadeus'umuz yok maalesef, o yüzden buradan gösteremiyorum ama size tarif edeyim. Amadeus'u ön tarafta kullanıyorlar. Ben Amadeus'un ön tarafta kullanılmasını çok tavsiye etmiyorum. Genelde şöyle bir dizilim yapıyorlar. Balina arkadaşlar. Ee, bunu ön tarafa koymayı tavsiye ediyorum. Amadeus'u ise arkaya koymayı tavsiye ediyorum. Çünkü Amadeus'un yeteneklerimize baktığımızda hemen şöyle göstereyim. Sol tarafta ekstra hasar artışı yapıyor. Yine burada ekstra %23 hasar artışı yapıyor. Burada yine arkadaşlar ekstra saldırı artışı yapıyor. Amadeus ne kadar sağlıklı olursa, ne kadar fazla uzun savaşta yaşarsa ekibinizdeki kişiler o kadar fazla bufflayacaktır ve çok daha fazla işe yarayacaktır. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Bunu sadece Amadeus için de söylemiyorum. Gen 3, Gen 4 ya da Gen 5'e gelen arkadaşlarımız başka piyadeleri de arka tarafa koyarak savaşı deneyebilirler. Çok fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu. Buradaki arena puanları bizim için değerli. Dediğim gibi her gün kesinlikle arenanızı düzenli olarak yapın. Geç yaparsanız iyi olur. Arena mağazası kısmına geldiğimizde ise buradan almanız gereken en değerli şey kesinlikle bu sol en üstteki özel mitik kahraman donanımı sandığıdır. Sürekli olarak tüm jetonlarınızı buraya saklayıp bunu alacaksınız. İleride buraya bir yerde mitril eklenecek. O eklendikten sonra yavaş yavaş artık mitril almaya da başlayabilirsiniz. Umarım bu video arena rehberi işinize yaramıştır arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenip yorum yapıp sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.